1960'lar, Soğuk Savaş'ın en yoğun yaşandığı dönemlerden biriydi. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği sadece siyasi ve askeri alanlarda değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanlarında da kıyasıya bir rekabet içindeydi. Bu rekabetin en belirgin olduğu alanlardan biri de uzay yarışıdır. Sovyetler Birliği, uzay yarışında ABD'yi geride bırakmak için büyük bir çaba sarf ediyordu. Bu doğrultuda Sovyet uzay programı, insanlı uzay uçuşları için kapsamlı bir hazırlık süreci başlattı. Yuri Gagarin, bu sürecin önemli bir parçası haline geldi. Gagarin, gösterdiği üstün performans ve soğukkanlılığı sayesinde diğer adaylar arasında öne çıktı ve ilk insanlı uzay uçuşu için seçildi. Vostok 1 görevi, insanlık tarihindeki ilk insanlı uzay uçuşuydu ve bu görevin başarısı sadece Sovyetler Birliği için değil, tüm dünya için büyük bir önem taşıyordu. 12 Nisan 1961 sabahı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay aracına bindi ve uzay yolculuğuna hazırlanmak üzere son kontrollerini yaptı ve Vostok 1, Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldı. Понял, отдается зажигание. Предварительная ступень. Понял. Промежуточная. Понял, слышу. Подъем. Поехали. Fırlatma önceden planlandığı gibi sorunsuz geçti ve Gagarin uzaya çıkarak dünyanın yörüngesine oturdu. Görev süresince Gagarin uzay aracının sistemlerini kontrol etti ve çeşitli deneyler gerçekleştirdi. En önemli deneylerden biri insan vücudunun uzay ortamında nasıl tepki vereceğini gözlemlemekti. Bu deneyimler gelecekteki uzay görevleri için hayati önem taşıyan veriler sağladı. Внимание, вижу горизонт Земли. Очень такой красивый орел. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз такая радуга переходит. Очень красиво уже ушло через правый иллюминатор. Видно звезды через взор, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. Правый иллюминатор, сейчас наблюдает звезды. Она так проходит слева направо по иллюминатору. Право ушла звездочка, уходит, заходит. Весна и Океда. 10 часов 4 минуты. Передаю очередное отчетное сообщение. Нахожусь в апогее. Работает пуск-1. Работает солнечная ориентация. Yuri Gagarin'in inişi planlandığı gibi gerçekleşti. Vostok 1, Rusya'nın Saratov bölgesine paraşütle iniş yaptı. Gagarin, iniş sırasında kendisini güvenli bir şekilde fırlatmış ve yere paraşütle inmiştir. Bu an, insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kaydedildi. Yuri Gagarin, başarılı bir şekilde dünyaya döndü ve hem Sovyetler Birliği'nde hem de dünya genelinde büyük bir kahraman olarak karşılandı. Yuri Gagarin'in Vostok 1 ile gerçekleştirdiği uzay yolculuğu, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin yanı sıra insanlık için büyük bir dönüm noktası oldu. Bu yolculuk sadece Sovyetler Birliği'nin uzay yarışında elde ettiği bir zafer olarak değil, aynı zamanda insanın bilinmeyene karşı duyduğu merak ve keşif arzusunun bir sembolü olarak da hatırlanmaktadır. Valentina Tereshkova, tarihin ilk kadın astronotu olarak Sovyetler Birliği'nin uzay programında çığır açan bir figürdür.
Valentina Tereshkova'nın uzay kariyeri, 1961 yılında Yuri Gagarin'in dünya yörüngesine çıkmasının ardından Sovyetler Birliği'nin uzay keşiflerine daha fazla katılım sağlamak amacıyla başlatılan bir program kapsamında başladı. Bu program, Vostok uzay aracıyla gerçekleştirilen insanlı uzay uçuşlarını içeriyordu. Tereshkova'nın seçilmesi hem kadınların uzayda nasıl performans sergileyebileceğini gösterme amacını taşıyor, hem de Sovyet propagandasında güçlü bir unsuru oluşturuyordu. Tereshkova'nın tarihi görevi, Vostok 6 göreviyle 16 Haziran 1963'te gerçekleşti. Bu uçuş, onu dünya yörüngesine çıkan ilk kadın astronot yaptı. Tereshkova'nın uzay uçuşu sırasında dünya yörüngesinde 48 tur atmış ve 71 saat boyunca uzayda kalmıştır. Bu, o dönem için oldukça cesur bir girişimdi ve Tereshkova, uzaydaki fizyolojik ve psikolojik etkileri deneyimleyen ilk kadın olarak tarihe geçti. Tereshkova'nın uzay uçuşu sadece Sovyetler Birliği'nin uzay programının başarılarına değil, aynı zamanda kadınların uzayda da başarılı olabileceği fikrine de önemli bir katkı sağlamıştır. O dönemde dünya genelinde uzay programları genellikle erkek astronotlara odaklanmıştı ve Tereshkova'nın başarısı, kadınların bilim ve uzay keşiflerine katkıda bulunabileceği konusunda ilham verici bir örnek oldu. Tereshkova'nın uzaydaki görevinden sonra Sovyet hükümeti tarafından ulusal kahraman ilan edildi ve bir dizi ödülle onurlandırıldı. Valentina Tereshkova'nın uzaydaki macerası sadece bir kişinin cesur bir adım atması değil, aynı zamanda kadınların bilim ve uzay keşifleri alanında erkeklerle eşit rekabet edebileceğini gösteren bir dönemin ürünüdür. Bugün hala yaşayan Tereshkova, uzay programının bir simgesi olarak hatırlanmakta ve kadınların bilim dünyasındaki varlığını güçlendiren bir figür olarak saygı görmektedir.